Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Medik ile TVC Sağlık başlıyor. Bu hafta obezite cerrahisi, metabolizma cerrahisi. Evet, çağın hastalıklarından diye hani geçiyor ya. Obezite cerrahisi de zamanlama ne kadar önemli. Bu tür operasyonlarda özellikle de eğer bu operasyonları deniz aşırı, ülke aşırı yaptıracaksanız ya da yaptırmanız gerekiyor mu? Ya komplikasyonlar derseniz peki ya güvenilecek doktor arayışı? İşte tüm bunları konuşacağımız önemli bir yayın. Sağlık alanında uluslararası operasyonları ve bütün deneyimiyle çalışan Medic'tin İstanbul'da işbirliği yaptığı doktorlardan Profesör Doktor Halil Coşkun Liv Hospital'dan konuğum olacak ve Medic ile TVC Sağlık obezite konusuyla başlıyor. Profesör Doktor Halil Coşkun, hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Saat farkı ve biraz okyanus farklarıyla arada bir seslerimiz yavaş gidebiliyor ama iyi bir yayın olmasını istiyorum. Çünkü çok önemli ipuçlarını verebileceğimiz bu konudan muzdarip sanırım yeryüzünde milyonlarca insana önemli ipuçlarını vereceğimiz bir yayın olacak diye düşünüyorum. Obezite ve metabolizma cerrahisi. Önce çok işin bir böyle ABC'siyle başlamak istiyorum. Hani obezite çok daha fazla duyduğumuz bir kelime, evet, ama obezite cerrahisi nedir? Obezite cerrahisi aslında uzun yıllardır gündemde olan ama özellikle obezitenin bütün dünyada artık hani bir pandemi gibi diyeyim ki şu an biliyorsunuz bir pandemi yaşıyoruz. Aslında obezitenin kendisi de bir pandemi. Çünkü maalesef teknolojinin gelişimi, yüksek kalorili diyet, hareketsizlik, hele ki özellikle Amerika ve Kuzey Amerika'da çok daha yaygın. Bununla birlikte Avrupa, Türkiye ve Uzak Doğu'da da son derece büyük problem. Bu vücutta fazla miktarda yağ depolanmasının artık belli bir noktadan sonra insan sağlığını tehdit edici bir noktaya gelmesiyle bu konudaki bir çözüm arayışının en son uygulanması gereken tedavi şekillerinden birisi ve aynı zamanda da en etkili tedavi şekli. Zaman içerisinde obezite cerrahisi ameliyatları oldukça arttı. Elde edilen sonuçlar da oldukça iyi olunca bu sefer obezite cerrahisine olan talep de arttı. Dolayısıyla da aslında obezite cerrahisi dediğimizde diyet, egzersiz ya da ilaç gibi tedavi yöntemleriyle kilo veremeyen ama ciddi problem yaşayan hastaların en son insan organizması içerisinde özellikle mide ve ince bağırsaklar üzerine yapmış olduğumuz ameliyatlarla kilo kaybının sağlanmış olması diye tanımlayabiliriz. Şimdi hocam tam burada zaten siz de konuşmanızın başında Kuzey Amerika'yı da özellikle vurguladınız. Şimdi Kuzey Amerika'da ve Kanada özelinde söyleyeceğim obezite cerrahisi ki bunun bir İngilizce olan ama aynı zamanda Türkçe'de kullanılan karşılığını da söyleyelim. Bariatrik cerrahi, bariatric surgery olarak da geçiyor. Bu tür operasyonlar mesela Kanada özelinde hemen hemen bekleme süresi en uzun olan operasyonlardan, cerrahi operasyonlardan biri. Normalde Kanada'da bu hani konsültasyonla birlikte 12 ayı bulabiliyor. Daha doğrusu 12 ay minimumu oluyor. 2 seneyi, 3 seneyi bulabiliyor. Cerrahi operasyon zamanları. Bu pandeminin tabii ki hastanelere getirdiği baskılarla üstelik bu süre daha da uzadı. Şimdi böyle baktığınızda bu işe ihtiyaç olduğu kesinleşen konsültasyonla kesinleşen biri için en az 12 ay, belki çok daha fazlasında beklemek ne kadar doğru? Buradan işte bu zamanlamaya gelmek istiyorum. Karar cerrahi için ne zaman verilir ve verildikten sonra o net karar ortaya çıktıktan sonra bu operasyonun yapılması geciktirilmeli midir? Nasıl bir zaman akışı vardır sizin için? Şimdi obezite tabii şöyle bir problem. Aslında bir hastalıklar kümesini içinde barındırıyor. Yani biz obeziteyi sadece fiziksel olarak tanımlamamız doğru bir şey değil. Obez olan insanlarda tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu gibi birçok hastalık bu hastaların üzerinde ve yaşam kalitelerini etkiliyor.
Dolayısıyla da aslına bakarsanız yaşam sürelerini de etkiliyor. Bununla ilgili bir sürü makale, bir sürü bilimsel çalışma var. Özellikle Amerika, Kuzey Amerika kaynaklarında. Dolayısıyla da eğer bir kişiye obezite cerrahisi endikasyonu konulduysa e, çok da geciktirmeden bu tedaviyi uygulamak lazım. Çünkü sonuçta insan süresiz yaşamıyor ve bu arada bu tedavi olmadığında gene barındırdığı hastalıklara yönelik ilaçları kullanmaya devam edip hem hayat kalitesi düşük hem birçok ilacı beraberinde kullanan dolayısıyla da yaşam süresini de etkileyen hastalıklarla tekrar boğuşmak zorunda kalıyor. O yüzden endikasyon konulduktan sonra en kısa sürede ameliyata ulaşmak birey açısından çok önemli. Yani bu açıdan, sağlık açısından böyle bir karar verildiği andan itibaren beklemek sağlıklı değil ve bir an önce bu operasyon olabilmeli diyorsunuz. Bu sürede de bu operasyonu işte 12 ay, belki 2 sene beklemek zorunda olanlar için o zaman Türkiye bir seçenek olabiliyor. Peki burada hani niye Türkiye, niye Türk cerrahisi seçilebilsin? Sizin gibi doktorlarda öne çıkan özellikler ne o zaman? Ya öncelikle bir kere sağlık sisteminde Türkiye'de gerçekten yüksek kaliteli hastanelere sahibiz. Yani ben de pek çok Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da pek çok hastanede gidip iletişim halinde bulunduğumuz hekim meslektaşlarımız, cerrah arkadaşlarımız var. Gerçekten Türkiye'deki sağlık özelinde yapılan hem yatırımlar, hastane kalitesi, özellikle malzeme ve bu arada burada kullanılan diğer teknolojik yapı gerçekten üst seviyede. Bununla birlikte Türk cerrahları gerçekten çok fazla case vaka yapıyoruz. Bu hem kendi ülkemizin nüfusunun da 80 milyon üzerinde olmuş olması. Dolayısıyla bizde de obezite yaygın. Bununla birlikte Türkiye'nin hani konumu gereği belki ameliyat ücretleri Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha uygun olmuş olması bizi Avrupa'dan ve Amerika'dan bir tercih sebebi yapıyor. Bizim cerrahi tecrübemizin yüksek olması komplikasyon oranlarımızı gerçekten son derece düşürüyor. Bir de şu an gerçekten bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Hastalarımızın takiplerini de her ne kadar yurt dışında da olsalar çok rahatlıkla online olarak gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla da hastalar, yurt dışı hastaları da bu işten son derece memnun olarak bizden Bir ayrılıyorlar. bekleme süreleri var mı? Yani şu anda yurt dışından size ulaşıp hani böyle bir ameliyatı hızlıca olabilmek isteyen kişiye nasıl bir takvim verebiliyorsunuz? Ama bizim kendi merkezimizde biz normalde bir hafta 10 gün içerisinde hastamızı hazırlayıp ameliyatını organize edebiliyoruz. Bu maksimum 2 haftalık bir süredir. Ki çoğu zaman yurt dışı hastalarımızda buraya gelmeden önce hem bir konsültasyonla ön bilgilendirme alıyoruz. Dolayısıyla nelerle karşılaşabileceğimizi biraz önceden haberimiz olmuş oluyor. Bazı tetkikleri belki oradan isteyebiliyoruz. Buraya geldiğinde de hızlıca anesteziyle ilgili özellikle tetkikleri yapıp ama bununla birlikte bir obezite ameliyatı için olmazsa olmaz tabii ki bazı konsültasyonlarımız oluyor. Bunlar kardiyoloji, eko yapılmış olması, göğüs hastalıkları, solunum fonksiyon testi, mutlaka endoskopisi, daha sonra psikoloğumuz görüp değerlendiriyor. Anestezi, bunların hepsini ama artık organizasyon gereği bir gün içerisinde hastayı sabahtan hastaneye davet edip akşama kadar tüm tetkiklerini bir sekreterimiz aracılığıyla ona eşlik ederek, bitirterek ameliyata hazırlamış oluyoruz ve ondan sonra da birkaç gün içerisinde ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bir de maliyetten bahsettiniz. Özellikle dünyaya kıyasla daha uygun olduğuna. Benim mesela elimde bir takım rakamlar var. Aslında Türkiye'nin farklı bir şeyini de gösteriyor. İstanbul'da 5000 civarlarında, 5000-5800 dolar civarlarında bu ameliyatlar, bariyatrik cerrahi, yani obezite cerrahisi operasyonları oluyor. Onun dışında böyle daha turistik gördüğüm Antalya'da, Kuşadası'nda 6000 dolar ve üstüne çıkabiliyor. İlginç, Göreme var, Ürgüp var, Çeşme var. Buralarda da bunlar yapılıyor. Şimdi böyle bir yaygınlık nedir ve siz dünyayla hani rakamları kıyasladığınızda ne verebilirsiniz? Nasıl bir fiyat aralığı var? Şöyle aslında fiyat konusu tabii biliyorsunuz yani bir kere hangi hastanede ameliyat olduğunuz çok önemli. Türkiye'de yüksek kaliteli hastaneler var ama hani bunu biz A, B, C grubu hastaneler olarak ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla
Şu an tabii ki benim bulunduğum kurum, LİV kurumu A grubu bir hastane zinciri ve dolayısıyla kullanılan teknoloji, burada aynı zamanda hastaneye hastayı yatırdığınızda bir otelcilik hizmetiniz de var. Orada verilen bir hizmet. Bununla birlikte ameliyathanenizin yapısı, malzeme parkınız, kullandığınız ürünlerin özellikle örneğin FDA onaylı olup olmaması gibi pek çok faktör aslında bu ameliyatların fiyatlarını etkiliyor. Belki çok daha uyguna da bulunabilir ama sonuç itibariyle belli bir kalite ve belli bir standart için e, bunun belli bir seviyenin altına çok inmiş olması da çok doğru bir şey değil. Bir hekim olarak hani onu söylemeliyim. Aksi takdirde sıkıntı da yaşanabilir. Anladım. Şimdi Kanada farklı örneklerden biri aslında. Çünkü bu ameliyat hani devletin, daha doğrusu sağlık eyalet sistemlerinde olduğu için Kanada'da eyaletlere baktığınızda aslında birçok eyaletin şey yaptığı, yani maliyetini yüklendiği operasyonlardan biri. Ancak işte bekleme süreleri size anlattığım gibi. Şimdi bu tabloda da bu kadar uzun süre hani bedavaya, yani maliyetsiz olarak bunu yaptırabilmek mi, yoksa bu rakamları ödeyerek mesela Türkiye'ye gelmek mi gibi bir çözüm olabiliyor. Özellikle Kanadalılar için baktığımızda bu durumda da sizin verdiğiniz rakamlarda ama bakımla ilgili şeylerde pozitif bir yön gösteriyor Türkiye'ye doğru. Burada şunu sormak istiyorum. Kanada'da çok ciddi bir birikime var ameliyatlar konusunda pandemi yüzünden. Türkiye'de burada hangi noktadayız? Sizler daha rahat mısınız? Bizler bu konuda şu açıdan rahatız. Bizde Türkiye'deki özel sağlık sektörü, tabii Kanada'yı tam net bilmiyorum ama çok daha yüksek kapasitede çalışabiliyor. Dolayısıyla buna göre bir yapılanma var. Yani sadece devletin ve üniversitenin haricinde özel sağlık sektörü Türkiye'de gerçekten çok iyi bir noktada. Özellikle önemli grubunun gibi ağır segment hastanelerin birden fazla hastaneleri, dolayısıyla daha fazla miktarda ameliyathaneleri, hasta odaları mevcut. Dolayısıyla da biz gelen hasta grubunu ameliyat etmeye ve bunların randevularını çok uzatmadan finalize etme konusunda çok daha rahatız. Şimdi hocam tabii ki obezite dendiği anda ve bir cerrahi ve bunun hani sonuçları dendiği anda ilk akla gelen hani bir zayıflamak, fiziksel anlamda zayıflamak ve o büyük değişim fiziksel anlamda gelen. Aslında bunun arkasında sağlıkla ilgili sizin ipuçlarını verdiğiniz diğer şeyler de var. Yani şeker dengesinden diğer şeylere, bütün metabolizmaya dair. Ben şimdi izninizle izleyicilerimizle hani öncesi sonrası denen fotoğraflardan bazılarını paylaşmak istiyorum sizinle birlikte. Siz de bu fotoğraflar üzerinden aslında bu obezite, metabolizma cerrahisinin olmazsa olmazlarını, belki doğru bilinen yanlış ya da yanlış bilinen doğrularını anlatabilirsiniz. İzleyicilerimiz bu fotoğrafları, öncesi sonrası fotoğraflarını görürken aslında bunun sadece bir zayıflama olmadığını, arkasında yatan hani o büyük birikimi, sebepleri ve sonuçları da daha iyi anlayabilirler diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki seve seve. Buyurun. E, Ben resimleri göremiyorum ama Sizin evet ekibinizden benimle paylaşılan resimlerden mesela şimdi ben kiloları tam tahmin edemem ama hani 100 kilo, herhalde 150 kilonun üzerinde olan bir birey, onun daha sonraki neredeyse 80-70 kiloya inmiş, ondan 75-80 kilolarda daha atletik bir görüntüsü var mesela. Bunun gibi örnekler. şöyle Tabii şöyle söyleyeyim. Aslında özellikle kilo oranı, yani kilo miktarı arttıkça, böyle 120-130'lu kilolara çıktıkça hastalarımızda neredeyse çoğunda bir kere insülin direnci ve diyabetle karşılaşıyoruz. Bir de buna eşlik eden mutlaka bir hipertansiyon oluyor ve özellikle de gece uyku problemleri oluyor. Biz hastaları ameliyat ettiğimizde tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi bu hani görsellik, kilonun kaybedilmesi, bedenin küçülmesi, insanın psikolojik olarak pozitif bir algı kendisi ve aynası arasında olmasının ötesinde gerçekten bu hastalıklar kilo kaybıyla birlikte gerilemeye başlıyor. E, Sizin de konuşmanızın başında şunu belirttiniz. Aslında sadece obezite cerrahisi değil, obezite ve metabolizma cerrahisi. Neden metabolizma cerrahisi diyoruz? Çünkü bu bir aynı zamanda metabolik ameliyat. Çünkü biz kilo aldığımızda, obez olduğumuzda bu bahsetmiş olduğum hastalıklar metabolik sendrom dediğimiz bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. İşte tansiyonumuz, karaciğer yağlanmamız, kolesterolümüzün yukarı çıkmış olması
Biz bu obezite ameliyatlarını gerçekleştirdiğimizde metabolik olarak çok kısa sürede kilo verme daha yeni başlamışken dahi diyabetlerinde ciddi bir gerileme, tansiyonlarının hemen normale düşmeye başladığını görüyoruz. Uykularında birinci, ikinci ayların sonunda ciddi anlamda düzelmeler oluyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Özellikle evli çiftler eşlerinin tabii ki bu kilodan dolayı gece uyku problemlerine o kadar alışmışlar, horlamaya ve apneye o kadar alışmışlar ki ameliyattan bir ay sonra bu insanlarda apne ortadan kalkmaya başlayınca bazen tedirgin oluyorlar. Yani hiç sesi çıkmıyor falan deyip eşini uyandırıp gerçekten ya iyi misin diyen hastalarım var. Bunları anlatıyorlar. Bu kadar ciddi bir değişiklik ortaya çıkıyor. Ve şunu da söyleyeyim, hastaların büyük bir çoğunluğu ameliyattan çok kısa bir süre geçtikten sonra hep şu lafı bize söylerler. Hocam keşke bu ameliyatı daha erken olsaydım. Aslında burada söylemek istedikleri şey şu. Yani ameliyattan dolayı o kadar büyük bir rahatlama içerisindeyim ki. Yani keşke bu rahatlamaya karar verme sürecini çok daha erkene çekip sahip olabilseydim duygusuna ulaşıyorlar. O yüzden belki de ameliyatın zamanlaması aslında kişinin hani ben ameliyat olmalı mıyım deyip hekime gidip de hekim de evet bence de ameliyat olsan iyi olur dediği an aslında ameliyatın en uygun zamanlaması. Şimdi benim aklıma bir şey geliyor hocam. Yani ilk böyle cerrahiyi ve obeziteyi duyduğumuzda en fazla belki sosyal medyada da ya da arkadaşlar arasında da yayılan haberler oluyor. Mesela mide ameliyatı oldu, midesine kelepçe taktırdı vesaire. Şimdi bu kelepçe dediğimiz olay gerçekten bu ciddi obezite cerrahisinin bir parçası mı? Ve niye bizi bu kadar korkutuyor? Çünkü çok korkutucu sonuçlarını görüyoruz. Arkadaşlarımızdan gitti, öyle oldu, işte böyle kaybedebildiğimiz hastalar oluyor. Yani işin bu korkutan tarafı var. Buraya bir gelir misiniz? Şöyle söyleyeyim, her şeyden önce tabii ki bu bir ameliyat. Yani sadece obezite ameliyatı değil, örneğin bir safra kesesi ameliyatı, bir apandisit ameliyatının da belli riskleri var. Tabii ki biz bunları hastalarımızla paylaşıyoruz. Kelepçe biraz böyle çok popüler oldu ama artık kelepçeyi eskisi kadar yapmıyoruz. Yani kelepçe yabancı bir cisimdi. Bundan özellikle bir 7-8 yıl önce, belki 10 yıl önce çok daha yaygın yaptığımız bir uygulamaydı. Aslında kötü bir uygulama da değil ancak kelepçeye bağlı bazı komplikasyonlarla ilgili sorunlar oldu. Bugün dünyada yapılma oranı çok azaldı. Daha çok ön planda bizim Türkiye'de tüp mide dediğimiz, İngilizcesi gastric sleeve dediğimiz, bu midenin küçültülmesi dediğimiz ameliyatlar daha çok popüler oldu. Ve neredeyse bugün obezite ameliyatlarının %70'i tüp mide ameliyatı dediğimiz midenin küçültülme ameliyatı olarak yapılıyor. Bunun haricinde gastrik bypass ameliyatı dediğimiz ameliyatımız var. Bunu işte Rouhani bypass ya da mini gastrik bypass şeklinde olabiliyor. Veya daha etkili olan duodenal switch, biliopankreatik diversiyon dediğimiz daha az oranda yapmış olduğumuz ameliyatlarımız var. Ama sonuçta tabii ki bir ameliyat. Ameliyatı ettiğimiz kişi de kilolu ve bir sürü yandaş hastalığı olan kişiler ve dolayısıyla da ameliyatlar kendi içinde bir risk barındırabiliyor. O yüzden aslında şunu söylemeye çalıştım. Bu tarz ameliyatları olurken ameliyat olduğunuz merkez çok önemli. Yani orada hem ameliyathanenin yapısı, hastanenin bu konudaki tam teşekkür olup olmadığı, konsültasyonları hızlıca ulaşılıp ulaşılamadığı, örneğin endoskopi ünitesinin yüksek teknoloji seviyesi, cerrahın bu konudaki tecrübesi, bir sadece tek tip ameliyat mı yapıyor yoksa bütün ameliyatlara hakim mi? Bunlar hepsi aslında ameliyatın var olan riskini düşüren oranlar. Dolayısıyla da yani ben yaklaşık olarak hani Türkiye'de en eski obezite cerrahisine başlayan hekimlerden birisiyim. Burada da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeki cerrahi kısasında genel cerrahi tezim de obezite cerrahisi üzerineydi ki bu 1999 yılında olan bir tez. Üzerinden yaklaşık 21 yıl geçti. Bu dönem içerisinde binlerce ameliyat gerçekleştirdim. Kaybettiğim hastam olmadı. Tabii ki hastalar en son aşamada en çok korkulan şeyler acaba hayati bir sıkıntısı olabilir mi? Bunu inanın biz fıtık ameliyatında bile onan formları verirken bunun olabileceğini söylüyoruz. Ama bu sadece çok düşük bir oran. Bugün artık
yapılmış birçok bilimsel çalışmada obezite ameliyatları doğru merkezlerde ve belli bir learning curve dediğim öğrenim seviyesini aşmış cerrahlar tarafından yapıldığında komplikasyon oranları bir safra kesesi ameliyatından fazla değil. O yüzden hani hastaların korkmamasını ama bu korkmamayı da doğru merkezleri seçerek yapmaları gerektiğini söylemek isterim. Tamam. Şimdi ben bu konuya 2-3 soruyla yeniden geleceğim. Genel bariyatrik şeylerde, cerrahideki hani komplikasyonlar ve çözümüyle ilgili, ama şu kapatmadan kelepçe işini çok kısa bir şey anlamak istiyorum. Bunun dünyada da artık zaten Tabii. azaltıldığını özellikle söylediniz. Çünkü gerçekten kelepçe taktırdı ve öldü. Hani klişe cümlesi oldu ve bu çok korkutucu oldu hastalar boyunca. Burada sorun hastanın aslında bunun için doğru hasta olmaması mıydı genelde? Yoksa doktor hatası mıydı? Yani doktorlar aslında hastayı mı yanlış seçiyorlardı? Hani böyle bir kelepçe heyecanı var, taktıracağım, kurtulacağım o kilolardan, her şey bitecek heyecanıyla koştuğunda, hani burada acaba hızlı davranan ve doğru hasta, bu operasyon için doğru olan hastayı seçmemiş olan doktorlar mı oldu? Aslında söylediklerinizin tamamında bir doğruluk payı var. Yani yanlış hasta seçimi olabilir, cerrahi teknikle ilgili problem olabilir. Bazen yüksek riskli hastaları hemen ameliyat etmemek gerekiyor. Öncesinde kilo kaybettirip sonra ameliyata aldığımız vakalarımız olabiliyor. Hasta seçimi çok önemli, cerrahi teknik son derece önemli. Bir de bir problem, bir komplikasyon ortaya çıktığında tabii ki buna hemen müdahale etmek, ne yapacağını bilmek, bunlar önemli. Bir de tabii bu bahsettiğim kelepçenin yoğun olduğu dönem bundan yaklaşık 10 yıl önceydi. Bu laparoskopik cerrahi o zamanlar daha hani erken bir evresiydi bu ameliyatlar için. Bugün biz artık hani laparoskopik ve robotik cerrahide gerçekten çok yol kat ettik. Çok daha fazla tecrübemiz var. Dolayısıyla şu anki komplikasyon oranları gerçekten çok düştü. En yaygın komplikasyonlar hangileri? Örnek verebilir misiniz hazırlamak açısından bu konuda düşünenleri? Tabii burada en fazla ameliyata bağlı en fazla görülen komplikasyon kaçak sızıntı dediğimiz risk. Bu kelepçede de olabilir. Yani örneğin midenin yaralanması, delinmesi ve mide sıvısının karın boşluğuna kaçması, basit olarak anlatıyorum. Bu kelepçede de genelde karşımıza çıkabilecek olan bir komplikasyon. Gastrik sleeve'de de en çok çekindiğimiz komplikasyon. Gastrik bypass'ta da en çok çekindiğimiz komplikasyon. Cerrahiye bağlı. Ama bunun haricinde tabii hasta kilolu, örneğin her kilolu hastayı farklı bir ameliyatla yaptınız. Örneğin emboli riski de olabilir. Biz zaten bunlar için gerekli kan sulandırıcıları, işte ameliyat anında ayakta kompresyon cihazlarını, bunların tamamını kullanıyoruz. Buna yönelik mutlaka tedbirleri maksimal düzeyde alıyoruz. Ama cerrahi açıdan en fazla bu kaçaklardan çekiniyoruz. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani bu komplikasyonlar, yaygın dediğimiz komplikasyonlar hani belli bir yüzdede, belli bir oranda çıkabiliyor mu hastaları, yoksa tamamen hastanın kendi özel durumuna, koşuluna özel komplikasyonlar olarak mı karşınıza çıkıyor? Net sorabildim mi? Sizin terimlerinizle pek konuşmadım ama hani sormak istediğim, yaygınlığın Öyle. sebebi ameliyatın kendisinden gelen komplikasyonlar mı, yoksa hastanın durumundan doğan sebepler mi bu tür komplikasyonlara daha çok yol açıyor? Şöyle hastaya ait sebepler var ayrıyetten. Cerraha ait olan sebepler olabilir. Hastaya ait olan sebepler örneğin kilo değeri yükseldikçe yani 120 değil de 160 kilodaki bir insanda hastadaki komplikasyon oranı artıyor. Çünkü ameliyat yapmanız zorlaşıyor içeride. Yani orada hastanın kendisi çok yüksek kilolu, teknik problem yaşayabiliyorsunuz. Hastanın kilosu çok yüksek, diyabeti, hipertansiyonu, karaciğer yağlanması çok üst seviyede, bu komplikasyonu artırabiliyor. Bununla birlikte cerraha ait olan cerrahın kendi tecrübesi yeterli seviyede olmayabilir. Cerrah bütün ameliyatları yeterli donanımda yapamıyor olabilir. Komplikasyon çıktığında bunu yönetebilmesinde sıkıntı olabilir. Bir üçüncü de belki hastane ve merkez açısından hastane bu konuda yeterli donanıma sahip olmayabilir. Örneğin bir ortaya çıkan küçük komplikasyonun tespiti için örneğin tomografi ya da farklı bir görüntüleme yöntemini hemen geceliğin örneğin yapamayabilir ya da bir konsültasyona ihtiyaç olduğunda o hekime
o hastanede hemen ulaşılamayabilir. Bunların hepsini bir bütün halinde aldığınızda hani merkezin iyiliği, cerrahın tecrübelisi, hastanın da iyi seçilip iyi hazırlanıp ameliyata girmiş olması komplikasyonları tamamen azaltan faktörler. Şimdi bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Ameliyat sonrasında gerçekten doktorun ve hatta önemli bir tıbbi ekibin ondan sonra hastanın çevresinde olması gerekiyor. Bu süre ne kadar uzun ve bu süre ne kadar hassas bir süre? Yani Türkiye dışından gelen hastalar için daha sonra oluşacak komplikasyonlarda doktora ulaşabilmesinde ne kadar kritik bir süreç var? Bunu anlatabilir misiniz? Genelde komplikasyonların hani yüksek oranda ya ameliyat anında karşımıza çıkar ya da ameliyatın erken döneminde. Ki bu genellikle 5 ile 7 gün arasındaki bir süreçtir ameliyattan sonra. Zaten hastanın da hastanede belli bir yatış süresi vardır ameliyattan sonra. Ortalama laparoskopik robotik ameliyatlarımızda ister gastrik sleeve ister gastrik bypass olsun yatış süresi ortalama 3 gece civarındadır. Ee, Dolayısıyla da bu hasta taburcu olmadan önce mutlaka merkezimizde bir takım kontroller yapılıp, grafiler çekilip problem olmadığı, kaçak olmadığı görüldükten sonra hastanın taburcu işlemi gerçekleştirilir ve hasta da taburcu olduktan 2-3 gün sonra mutlaka tekrar bir kontrole çağrılır. Bu arada mutlaka ön on-call dediğimiz telefonlarımız, sekreterlerimiz ve bizim telefonlarımız hastada mutlaka vardır. Hasta Türkiye'de bulunduğu an içerisinde en küçük problemini bize iletir. Ve bir sıkıntı hissederse de hemen hastaneye gelir ki hastaneye geldiğinde bu tip hastalara nasıl yaklaşılacağı zaten bizim de bir algoritma olarak gayet net bir şekilde, hızlı bir şekilde müdahale yapabiliriz. E, Buradaki belki en temel şey acaba hasta ülkesine döndükten sonra bir sıkıntı olur mu? Büyük bir komplikasyonla karşılaşabilir mi? Bu çok nadir olabilecek olan bir şey. Çünkü gerçekten hastaya artık hani dönebilirsin dediğimizde tetkikten geçirmiş, temel gross bir problemin olmadığını artık biliyor oluyoruz. Ama tabii ki ülkesine döndükten sonra örneğin diyabeti vardır, tansiyonu vardır. Bunlarla ilgili ilaç ayarlamalarında sıkıntı olabilir. Orada belki doktora gitme ihtiyacı doğabilir. Beslenme konusu da önemlidir. Ameliyattan sonra nasıl besleneceği. Burada beslenme uzmanlarımız tecrübeli ve özellikle benim çalıştığım beslenme uzmanım da Amerika'da Cleveland'da eğitim almış bir beslenme uzmanı. Biz hem öncesinde eğitime başlayıp hastayı taburcu edinceye kadar her gün bu eğitimden geçirip daha sonra da buna online olarak devam ediyoruz. Yani hasta zaten aslında hani belki yüz yüze göremesek de mutlaka online görüşmelerle bir kontak halinde kalıyoruz. Bu da bizim hani olası problemleri çok aşağıya çekmiş oluyor. Zaten mesela sizle hastayı buluşturan medik bütün bu uluslararası operasyonu hani yönetirken aynı zamanda uluslararası tecrübesiyle de kalkıp orada size nasıl ulaşılabilir, bir sıkıntı olduğunda bütün bu protokolleriniz hızla nasıl devreye girebilir, bunu da hastalar kendi ülkelerine döndükten sonra tüm iletişimi devam ettiriyor. Mesela medik üzerinden de bu iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Hastanın aklında olan her türlü beslenmeyle bile ilgili olsa bir takım soru işaretleri için karşısında hasta yeniden sizi bulabiliyor aslında. Bu iletişim çerçevesi içinde değil mi? İletişim ağında. Evet. Evet, evet. Valla hocam çok teşekkür ederim. O kadar net ve tak 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 cevapları verdiniz ki obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili bence hani işin ana hatlarıyla zamanlaması açısından, komplikasyonların gerçekten sebepleri ve nasıl hızla geçirilebileceği açısından bir de siz de her seferinde doktor ve doğru yer, doğru doktor, doğru merkez, cerrahi merkezi ya da hastane kavramını özellikle altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten düşünenlere önereceğiniz son şey nedir? Yani bunun kararı obezite ya da metabolizma cerrahisiyle ilgili bir karar hastanın kafasında ilk başta nasıl ortaya çıkmalıdır? Hangi süreçte doktora girip bu süreci başlatmalıdır sizce? Bunu bir toparlamanızı istiyorum. Arkasından yayınımızı sözlendireceğim. Şöyle Tabii şöyle toparlayayım. Zaten aslında hastalarımız, kilo problemi yaşayan hastalar, diyet, egzersiz ve pek çok tedaviyi hayatlarının her döneminde deniyor oluyorlar. Obezite de artık bütün dünyanın sorunu. Artık biliyorsunuz sadece erişkinler değil, hani gençlerde de ve çocuklarda bile obezite çok önemli bir problem haline geldi. Burada
gerçekten diyetle, egzersizle ya da medikal tedaviyle obeziteleri çözümlenemiyorsa ve buna bağlı yandaş hastalık dediğimiz şeker, insülin direnci, tansiyon problemi, karaciğer yağlanması, işte özellikle uyku problemi gibi problemleri varsa ve kendi bulundukları ülkelerindeki bir GP aracılığıyla ya da bir dahiliye konsültasyonuyla bariyatrik cerrahi kendilerine önerilmişse artık bu noktadan sonra ameliyat için beklemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü biz şunu biliyoruz, bariyatrik cerrahi adayı olmuş olan, o noktaya gelmiş olan kişilerin artık diyet, egzersiz ve diğer yöntemlerle kilo kaybetmesi oranı çok düşük. Neredeyse %1-2. Dolayısıyla bariyatrik cerrahi burada daha etkili, daha iyi kilo kaybettiren, yandaş hastalıklardan insanları arındıran ve yaşam kalitelerini artıran ve yaşam süresini uzatan gerçekten etkin bir tedavi şekli. Bunun için de doğru bir merkez, bu konuda yüksek tecrübeli bir cerrah ve ekibiyle ameliyatını gerçekleştirirlerse ben çok büyük bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim yeniden verdiğiniz ayrıntılı, özenli cevaplar için. Kolaylıklar diliyorum size. Profesör Doktor Halil Coşkun, Teşekkür ederim. o da obezite ve metabolizma cerrahisiyle bizlere oldukça güzel bu işin el kitabını verdi. Kolaylıklar diliyorum hocam. Evet, Medik ile TVC Sağlık, TVC Health kuşağımızda çok kritik, böyle hani sadece hayatlarımızı mental olarak, akıl ruh sağlığı olarak ilgilendiren değil, psikolojimizi, yani vücudumuza baktığımızda onun arkasındaki onlarca yaşamsal problemi çözecek olan ya da çözmesi beklenen bir alan. Obezite ve metabolizma cerrahisi. İstanbul Livos Hospital'dan Profesör Doktor Halil Coşkun konuğumdu. Medik ile TVC Sağlık kuşağında bu sağlık network'ü, sağlık ağı içerisinde ulaşabileceğiniz Medik'le ilgili birlikte Medik işbirliği de ulaşabileceğiniz doktorlardan biriydi. Şimdi Medik ile TVC Sağlık her pazar Kanada Doğu saatiyle saat 11'de yayına giriyor. Tıpkı bugün izlediğiniz gibi tam da zamanında diye düşünüyorum. Ve yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Bu sağlıcakla kalını TVC Sağlık kuşağımızla birlikte ne güzel, çok daha fazla hissederek söylüyoruz değil mi? İyi hafta sonları.